Şimdi Melek Hanım size soracağım. Eşiniz o gün WhatsApp konuşmalarını, hocalarım siz de zaten dosyayı okudunuz biliyorsunuz, siliyor. Şimdi bir insan yeğeninin kaybolduğu gün, Baran Bey siz de bunu cevaplayabilirsiniz, Arif Bey de tabii ki cevaplayabilir, soruları çarpıştırıyoruz. Neden mesajlarını sildi? O gün eşime iftira attılar ya, dedi eşin WhatsApp'ta mesajlarını silmiş. Bana diyordular cahil kadın, sen bilmiyorsun, sen anlamıyorsun. Niye okuma yazmamız yok? Okuma yazmamız yok ama cahil değiliz. Estağfurullah. Evet, bizim o gün özel hayatımıza girdiler dedi. Beni eşimin namusundan vurdular. Dedi eşim böyle yapmış, şöyle yapmış, ben de inanmadım. Dedim benim özel hayatımdır. Yani WhatsApp yazışmalarını sildiğini bilmiyordunuz siz, öyle mi? Yani eşimin telefonuydu, çocukların elindeydi. Benim kızım bir oyun programını indirmişti. O eşim o yüzden de koydu, şifre koydu. Hani oyun yüklüyorlar, bana sen anlat orayı. Yani Orhan Bey, çocuklar siz ne oynarken mi diyorsunuz? silmiş? Benim kızım hani oyunu yüklemiş ya, para oynarken geliyordu. WhatsApp konuşmalarını mı silmiş? Evet. O yüzden benim eşim koymuştu ya, şifre koymuştu. Oysa benim eşimin telefonunda şifre yoktu. Çocukların elindeydi, oynuyordular. Peki Baran, aile içerisinde lütfen siz de söyleyin. Başka kişiler herhangi bir temizlik yapıldı mı? Hayır. Bu ortaya çıkartan delil var mı? Hayır, şimdi Nur Hanım şöyle, ayın kaçıydı tam hatırlamıyorum. Zaten geldiler, bütün telefonları bizden aldılar. Bir tek benimkini almadılar. Aldıkları zaman bizim kendi hatlarımızı bize verdiler. Buraya da değinmek istiyorum, bu çok konuşuldu diye. Hani diyor aile neden kendi hatlarını değil de patates hat kullanmış dediler. Hani öyle gerçekten haberler yapıldı diye. Aslında öyle değil. Bizim telefonlarımızı bizden aldılar. İnceleme için hatlarımızı bize geri verdiler. Biz de aynı hatları tekrar başka bir telefona takıp kullanmaya başladık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Fuat amcam diyor ki ben yolda gelirken bir boş mesaj var, telefondan silmişim. Orada duruyor, boştur, silmişim diyor, tamam mı? Diyor bu olaya ne şeyi var? Aksi durum olan şey ne diyor mesela? Ben arama silmemişim diyor. Kimseyi de aramamışım. Ben silmemişim. Mesela Enes'in telefonunda sıfırlanmış ve kapalı. Neden olay saatinde bu çocuğun telefonu kapalı? Ama bakıyoruz ki raporda çocuğun telefonu kapalı değil, açık, çünkü arkadaşı arayıp uyanıyor. Adli bilişim uzmanı da verdiği rapor üzerinden telefonda bir silme yok. Aynı şekilde anneye de bunu söylediler. İşte anne telefonu silmiş, anne arama yapmış diye. Çıkan adli bilişim raporunda bakıyoruz ki aslında anneyle Eren'in ifadesi birebir tutuyor. Diyor ki annem uyurken bu birebir çıkıyor. Yani ki olayla ilgili herhangi bir silme ve mesajlaşma yok. Baran, hiç içinde bu konuyla ilgili bir şüphe oldu mu? Benim Yani ben ilk geldiğin günden beri gerçekten kardeşin Narin'e olan sevgini senin gözlerinde Evet. okuyabiliyorum. Mutlaka tabii ki baba da çok seviyor, kuzenler de, akrabalar da çok seviyor ama bilmiyorum, sanki senin anlatımlarından ve gözünde hiç dinmeyen bir yaş olduğundan dolayı bunu çok derinden hissediyorum. Ne olur bize samimi olarak söyler misin? Kardeşinin şüpheli ölümüyle ilgili bir kere olsun amcanla ilgili kafandan bir soru işareti geçti mi? Nur Hanım, burada her şeyi doğru konuşmamız lazım. Benim aileme karşı güvencim vardı. Evet, ilk zamanlarda şöyle haberler yapıldı. Biliyorsunuz biz de sizin gibi medyadan görüyorduk. Ölüm sıvısı ve DNA'ların olunduğu haberleri yapıldı. Biz eğer gerçekten böyle bir şey doğru olmuş olsaydı evet şüphelenirdim. Ama geldiğimiz zaman süreçte bakıyoruz ki bunların hiçbiri yok Nur Hanım. Şöyle söyleyeyim, gelip bana şunu diyordular. Ya senin amcanın arabasından senin kız kardeşinin ölüm sıvısı çıkmış. Bize bunu dediler. Bir de ayrıca... Ama o gerçekler ortaya çıkana kadar. Hani bir gerçeğin tabii ortaya ki de çıkma... ister istemez Baran, yani. o gerçeğin ortaya çıkma süreci vardır ya. Tabii ki de ister istemez, yani bugün herkes ölüm sıvısı var diyor şu. Ya bu gerçekse biz de dedik ya, gerçekse amcaysa amca da. Zaten düşünsenize, Şey Allah olsun. göstermesin. Başınıza gelmeden önce DNA, ölüm sıvısı, o bu. Bunları nereden bileceksiniz? Yani İşte biz de Allah hiçbirimizin başına Nur Hanım şunu vermesin. söyledik ya, dedik eğer bizim bunu komple aile de söyledi bu arada. Ya eğer amcanın arabasından gerçekten Narin'in ölüm sıvısı ve petrol hikayeleri doğruysa o zaman cezası neyse çeksin. Ama bir 15 gün 16 gün geçtik, bir baktık ki Nur Hanım her şey tam tersi. Bundan sonra ben nasıl güveneceğim adalete? Peki amcanın arabası, önce Melek Hanım'a sorayım. Eşinizin arabası o dere yolunda görüldüğü iddia ediliyor. Bu da eşinizin o saatlerde tam da orada olduğunu işaret ediyor. Şimdi bazı teknik bilgileri o bilmez, ben anlatayım. Ben Baran önce yani eşi Tamam. olarak alayım, sonra Tamam, lütfen olabilir. sen de devreye Tamam, gir. tamam, Melek olabilir, Hanım, tabii. bunu duyduğunuzda ne dediniz? İnanmadım. Yalan olduğunu biliyordum, eşim orada değildi.
Bunu da İnanmadım. Ben her zaman dile getiriyorum diyorum iğne ucu kadar ben eşimden şüphelenseydim ben çocuklarım için durmazdım. Ben her ifademde de söylemişim. Ben durmazdım. Benim de kızlarım var. Narin de benim kızım gibidir. Ben kabul etmezdim. Eşim katil değil. Olsaydı söylerdim katil bir kişiyi savunmazdım. yine oraya değineyim. Size de söyleyeyim. Zaten yeniden yargılama için onu başvurduk. Açık söyleyeyim. Bu delil üzerine başvurduk. Biliyorsunuz 3 Ya ay bu da boyunca- önemli bir delil değil mi? aslında Ya delil iddia, değil işte. iddia değil. İddia da değil. Şimdi yani bir iddianın bir somut bir şey olması lazım ki ya şunu iddia edelim demek. Bu olma ihtimaline karşılık. Şimdi Tamam, tam böyle o bir saatte- iddia ortaya atılıyor. Evet, şimdi Mesela burada da mı hiç şüphelenmiyorsun? ben o iddiayı çüretici, mesela benim hadi sözüme inanmıyorlar Hanım. Ben bunu güvenlik kameralarından çürütsem hiçbir soru işareti kalacak mı? Hayır, değil mi? Şimdi tam o saatte amcanın bir ses kaydı var telefonda. Amca telefonu komple silmemiş yani. Ses kaydında konuşuyor, biriyle konuşuyor, Narin'i arıyorlar ve bir sürü çocukların sesi geliyor. Orada ise amcanın tek başına oraya gittiğini söylüyor. Bak bu birinci kanıt. İkinci kanıt, oraya gören güvenlik kamerasının ses alma özelliği varmış. Biz bunu bilmiyorduk. Bir hafta önce avukatların yaptığı aslında jandarma arabası. Çünkü videoyu size de verip iyi izlerseniz çakarları var. Normal bir araca zaten çakar olamaz. Çakarları var ve korna sesleri, biliyorsunuz jandarma arabaların korna sesleri değişiktir, sinerlidir. Ve orada siner sesleri geliyor. Yani amca Salim Güran Yani arabası bu değil. iddia da gerçek değil diyorsun. Bunu güvenlik kameralarıyla çürütüyoruz. Yani kendi hadi bizim lafımıza inanmıyorlarsa biz bunu güvenlik kamerasıyla çürütüyoruz. Ve yeniden yargılama için zaten biz bunu başvurduk. Peki amcan Salim Güran bütün telefon Ha bu kayıtlarını iddiaları, silmiş. hayır, eğer bütün telefon kayıtlarını silmiş olsaydı rehberde hiçbir şey olmazdı. Bütün WhatsApp yazışmalarını silmiş. Ya Hayır. burada bir tuhaflık yok mu sence? Hepsini silmemiş. Önemli değil ki. Hepsini silmemiş ama bir kısmını Evet. silmiş. Ama Mesajlar geri getirildi. Olayla hiçbir bağının olmadığı ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar telefonuna format atmış. Bence bunu konuşmamız lazım. Yani Onlar geri de getirildi bu arada. format atılınca geri getirilemiyor. Silinen mesajlar geri getirildi. Peki sorumuz şu olsun. Evet. Neden sildi o mesajları? Ama özel hayatın, yani şu an ben bir soruşturma geçireceğimi bilsem belki ben de mesajlarımı silerim. Özel hayatımın girilmesini diyoruz istemeyebilirim ya, yani. kızımızla ne bir alakası sürü nedeni var? olabilir. Yani Kızımızın ölümüyle WhatsApp mesajlarıyla ne alakası var? Çok mesajlar- alakası var Melek Hanım. Kızımız mesajlar- öldürülmüş. Yok Kızım- çok alakası var. Aslında bilmiyorum Mehmet Hocam bunu daha iyi açıklayacaktır değil mi? Yani Ya düşünsenize, kızımız kayıptır. geri Kızım. getirilemeseydi mesajlar, evet şüpheli bir durumda, ama mesajlarda Şimdi bu da önemli bir detay. O mesajlar geri getirildi. geri getirildi ama Nevzat'ın yaptıkları geri getirilemiyor. Format atılmış telefonuna. Ya format mı atarsınız yoksa mesaj mı silersiniz? Yani şimdi format atıldığı gerçeğini biz göz ardı ediyoruz. Ya birinde format atılıyor, geri getirilmemesi için bence bu daha önemli. Bu daha Zaten Nevzat da suçlu bir şahıs. Onun yaptıklarını da biz... Nevzat daha değil işte. Suçlu O değil, daha katildir. o daha bütün söylediklerinizi çöpe atıyor. tek suçlu Tek şahıs. suçlu- Ya size göre tek suçlu şahıs Nevzat. Nevzat Bahtiyar. İşte bana göre tek suçlu şahıs Nevzat Ama siz- olsaydı jandarmanın işi çok kolay olurdu. Meslektaşım. Nevzat derdi ki ben bu işi yaptım derdi ve iş orada biterdi. Siz jandarmanın gerçekten ifade alma usulünü izlediniz mi? 34'te mi? Gerçekten izlediniz mi? Ben dosyaya hiç vakıf olmadığınızı düşünüyorum. Meslektaşım, bunu bir eleştiri olarak kabul edin. Çok vakıf değilim. Evet. Doğru, haklısınız. Gerekçeli Biliyorum, kararı bile vakıf şu anda ama bakın dosyayı 3 tane başkan, bak şu anda başkanın şeyini okuyordum. Gerekçeli kararında. Ha, başkanın şerhini 100 okuyun. 100 sayfa Nevzat'ı sorguluyor. Bak şu anda okuyorum. Öyle basit bir karar değil. Ama Öyle işte burada mesela 3 tane orada başkan karar verdi. İstinafta 3 tane başkan karar verdi. Yargıtay'da Cumhuriyet Savcısının mütalalarıyla beraber Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde çok güvenilir. Meslektaşım, Bu hiç- konuda da çok iyidirler. onlar da karar Narin'e verdi. ne Yani- oldu? Bir dakika, Evet. pardon. Narin'e ne Bağlan oldu? bir saniye. Meslektaşım, Evet. olağanüstü kanun Narin yollarına öldürüldü. gittiniz mi hiç? Olağanüstü kanun yolları bunun için var. Yargıtay'dan Var, da tabii ki yanlış var. kararlar Saygı duyuyorum. çıkabiliyor. Ben size şunu... Peki ben şöyle yapalım. Nur Hanım Sizden bunu Ama ekrana onlar getirebilir. olağanüstü Tek dediğiniz sayfa. gibi. bir dakika hocam. Çok Buyurun. geçmişe Çok git- hızlı alalım çok lütfen. geçmişe gitmeye Çünkü gerek- ailenin söyleyeceği Tamam. çok önemli detaylar var. Çok geçmişe gitmeye gerek yok. 2 hafta önce otopsi kayıtları istendi mahkemeden. Mahkemenin red gerekçesini okuyorum. Biz bu mahkemeden hukuka uygun bir karar verdiğini düşünemeyiz meslektaşım. Diyor ki maktulün mahremiyeti lekelenmeme hakkı ve özel hayatındaki gizlilik ilkeleri nedeniyle otopsi kayıtlarını veremiyoruz. Ama ben biliyorum ki, ben ceza avukatıyım.
O görüntüler normalde UYAB'a yüklenir Nur Hanım. Biz otopsi fotoğrafları bunun için otopsi videoya çekilir. Biz izleriz bir sıkıntı var mı diye. Otopsi kayıtlarına ulaşamıyor aile. Aile nasıl delil Peki soruları bulacak? sormaya devam ediyoruz. Yani Baran, siz diyorsunuz ki amcam o mesajları sildiğinde aslında bir şey gizlemek için silmedi. Evet. Özel hayatıyla ilgili detaylar. Evet. Yani Kendisi şurası de tuhaf değil mi söyledi. ama altını Kendisi çizerek de soruyorum. Bak, söyledi. seyircilerimin de kafasında bir soru işareti kalmasın diye. Senin yeğenin kaybolmuş. Evet. Bununla ilgili de suçlular arasındasın. Hiç aklına bir soru işareti gelmedi mi? Ya da Arif Bey'e de sorayım, Nur Hanım, bu babanıza da iddialar sorayım. yapılırken biz bu iddiaları bilmiyorduk. Bunu da söyleyeyim açısından. Çünkü Söyleyin biz lütfen. televizyon hiç izlemedik. Biz sosyal medya bakmadık. Biz amcanın tutuklu sebebini bile bilmiyorduk. Peki, yani burası çok enteresan. Sevgili seyircilerimiz, o güne dair aslında sorulacak o kadar çok soru var ki, ailenin iddiası şu, basında konuşulanlar olayı başka bir yere çevirdi. Evet. Belki de basında çıkan bazı olaylardan dolayı Nevzat böyle bir açıklama yaptı. Yani çünkü Nevzat tam 7 defa ifade değiştiriyor ki birinin 7 defa ifade değiştirmesi de, değil mi sevgili hocalarım, burada bile çok Evet, büyük bir orada soru sıkıntı işareti var. var. Bir Ya burada dakikanızı alabilirim. Nevzat'ın Sadece bir dakika. tabiri caizse kaypak, yalancı, düzenbaz olduğunu gösteriyor bu ifade değiştirmesi. Yani bakın ben onu söyleyeyim. Peki cezada bu ifade değişikliklerine normalde ne deniyor? Kesin- Suçtan kurtulmaya yönelik beyan Aynen denmez doğru. mi? Aynen doğru, katılıyorum. Ama Aynen neden doğru. bu dosya, Ama neden bu burada, dosyada bakın hukuk, burada bu dosyada neden hukuk işlemedi, biz onu konuşmalıyız aslında. İşte bu şeyi göstermiyor. Yani burada şu olsaydı mesela sadece Nevzat Bahtiyar ceza alıp da dosya kapansaydı, ben arkasından derdim ki şu arama taramalara göre ya 19 gün içerisinde bu çocuk nasıl bulunamamış? Köyde muhtar eğer bu çocuğu gerçekten Nevzat'ın arkasında birileri olmasa 3 günde bu çocuk bulunurdu derdim Hocam ben. bir kısa ara veriyorum. Evet. Sevgili seyircilerimiz, Nari'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruları sormaya devam ediyoruz.